Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizinle paylaştığım siteden bir şey okuyacağız. Güzel ve ilginç bir şey buldum. Bakarken düşündüm, bir dakika bugün bunu okuyalım. Şimdi başlıyoruz. Bu ne hakkında? Cheese photo helps police catch criminal. Şimdi bu konu siz gördüğünüzde aklınıza neler geliyor? Ne düşünüyorsunuz okumadan? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu bugün kaçıncı seviye? Altıncı. Demek ki intermediate. Bakalım neler öğreneceğiz. Cheese photo helps police catch criminal. Criminal ne demek? Criminal biri suç işlese criminal olacak. Catch yakalamak. Police aynı. Help yardım etmek. Foto aynı. Cheese peynir. Burada bir peynir eklediler. Bakalım bu peynir nasıl polise yardımcı olmuş. Bir suç işleyen kişiyi yakalamak için. Başlıyoruz. Identify. Identify şöyle düşünebilirsiniz. ID. ID bizim kimlik. Identify burada fiil olarak kullanılmış. Burada verb yazıyor. Identify bir şeyi Türkçe'de kimliklendirmek mi? Galiba o fiilleştirmiyor Türkçeden. Emin değilim. Ama biriye tanıtmak. Oh my god. Identify olarak okunuyor. Devam ediyoruz. Burada to find out who and what someone is or something else is. Yani bir şey neyi ya da nedir? Ya da biri kimdir? Fingerprint bizim parmak izi. Devam ediyoruz. Burada zaten fotoğraflar var. Bizim parmak izi. Encrypt. Encrypt convert information into code in order to prevent unauthorized people from being able to access it. So, mesela bilgi var ve herkesi kolayca okunmasını istemiyoruz. Ne yapacağız? Ona saklayacağız. Yani encrypt Türkçe'de aynı olabilir. Bazı kelimeleri tam aynı oluyor. Özellikle bu scientific kelimeleri. Catch, yakalamak. Commit, bir suç işlemek. Ya da mesela bir ilişkide bunu nasıl açıklayabilirim? Commit to a relationship gibi bir şeyler. Intermediate seviyedeyseniz bunu umarım anlatabildim. You commit to somebody in a relationship ya da you commit a crime. Aynısı yazılıyor. Sadece nasıl ayırtabilirsiniz? Hangi durum içinde kullanılmış? Oradan ya da bütün cümle okuduktan sonra anlayabiliriz. Bu commit nasıl kullanılmış? County, an area in a country or state that has its own local government. Devam ediyoruz. Bizim makale ya da article başlıyoruz. Cheese photo helps police catch criminal. A man in Liverpool. Önce hızlıca okuyacağız. Sonra çevireceğiz. Sonra yavaş okuyacağız. Başlıyoruz. A man in Liverpool, England has been sent to prison for selling drugs thanks to a picture of a block of cheese. Carl Stewart, 39, has been given 13 years and 6 months. Bir dakika. Yorumdan biri demiş harfler çok küçücük, büyütelim. Okay, let's go. Has been given 13 years and 6 months in prison after police were able to identify him from his... Identify him from his fingerprints. Parmak izi. The fingerprints could be clearly seen in a photograph Stewart shared of his hand holding a block of blue Stilton cheese. Detective Inspector Lee Wilkinson of Merseyside Police said that Stewart was caught because of his love of Stilton cheese. Stewart shared the picture on EncroChat, an encrypted phone and messaging service. He had been using the name Toffee Force to hide his identity while he sold large amounts of illegal drugs. Police in Europe, however, have accessed the service and have been catching users. Merseyside Police, which works in Liverpool and nearby areas, said that about 60,000 users of EncroChat have been identified around the world.
with about 10,000 of them being in the UK. Like Stewart, all of the users who have been identified were involved in illegal activities. The police called Stewart as part of Operation Venetic, which has helped Merseyside police to arrest more than 60 people who have used Eurochat to commit crimes. Stilton cheese has been produced in Britain since the 18th century. It can only be made in the countries of Derbyshire, Leicestershire, and Nottinghamshire, where it is believed to have come from. However, the village of Stilton, where the cheese gets its name, is located in Cambridgeshire, so it can't be made there. Evet arkadaşlar, o kadar. Çok uzun bir şey de yıldı. Şimdi çevirelim bakalım. So a man in Liverpool, bir adam Liverpool'da, England Türkçesi neydi ya? İngiltere'de yaşıyor. Yani bu adam İngiltere'de Liverpool'da yaşıyor. Has been sent to prison. Burada has been sent hangi tense, hangi fiil kullandılar? Present perfect. Has been sent yani gönderilmiş hapishane prison for selling drugs. Ne için? Drugs drugs bazen ilaç. Mesela hastasın, ilaç içeceksin. Drugs. Fakat buradaki drugs uyuşturucu anlam veriyor. Bazen öğrenciler diyor, yeah, I'm sick, I took some drugs. Yani burada took some drugs yanlış anlam verebilir. Yani I took some medication deseniz daha uygun olacak. Medication nasıl yazılıyor? Bakalım. Medication, medicine kelimeden gelir. Medicine. Yani diyebilirsin I took some medicine ya da I took some medication. Çünkü bazen diyorlar I took some drugs ve düşünüyorum. Really? Which one? Marijuana? Devam ediyoruz. So a man has been sent to prison for selling drugs thanks to a picture of a block of cheese. Thanks to ne demek? Thanks teşekkür etmek. Thanks to burada fiil olarak mı kullanılmış? Emin değilim. Thanks to demek ki sayende. So bir fotoğraf sayende. Hangi fotoğraf? O fotoğrafta bir peynir, peynir almış. Yani o fotoğraf çekmiş peynirle ve onun sayende o hapishaneye gönderilmiş uyuşturucu satmak için, satıldığı için. So Carl Stewart, 39, onun ismi Carl Stewart ve 39 yaşındaymış. Has been given 13 years and 6 months in prison. So kaç yıl verilmiş? Yani has been given verilmiş. 13 yıl ve 6 ay hapishanede. After police were able to identify him from his fingerprints. So ne zaman verilmiş? Onun parmak izi kullanarak ona anladılar bu kim olduğunu ve were able to. Burada were able to nasıl bir şey? Hatırlıyor musunuz? Can. So the police could identify him ya da the police were able to. So can'ın geçmiş hali were able to. Verb 1. So we're able to identify, feel. We're able to identify him from his fingerprints. The fingerprints could be clearly seen in a photograph Stewart shared of his hand holding a block of blue Stilton cheese. So onun parmak izi o fotoğrafa baktığında açıkça ya da kolayca görebiliyorsun. Net bir şekilde, aslında net bir şekilde clearly seen. So net bir şekilde burada clearly seen on a photograph. Net bir şekilde onun parmak izi görebilirdiler polisleri ve onun sayende ona yakalamışlar. Devam ediyoruz. We continue. Scroll up. Yes. So Detective Inspector Lee Wilkinson of Merseyside Police said that Stewart was caught because of his love of Stilton cheese. So adam onun peynir çok sevdiği için ona yakalamışlar. Ben peynir sevmiyorum. Bu sebepten değil. Peynir sevmiyorum. Siz peynir seviyor musunuz? Neyse devam ediyoruz. So Stewart shared the picture of EncroChat, an encrypted phone and messaging service. Burada bir EncroChat bir
şey var. Onu hiç kullanmadım, emin değilim nasıl bir şey. Ama tahmin ederek WhatsApp gibi belki. Ama orada encrypted phone and messaging services. Orada galiba numara saklayarak biriyi arayabilirsin ya da mesaj gönderebilirsin gibi. Çünkü diyorlar encrypted phone and messaging service. Ve yukarıda encrypted öğrendiğimizde dediler bir mesaj saklayabilirsin başka insanlar görmemek için. So he was using this service he's met. Ya da WhatsApp gibi. So he had been using the name Tofifos. He had been using. Burada bir hikayeleştirmiş. Çünkü önce present perfect kullandı ama ondan önce neler oluyordu? O yüzden past perfect continuous kullandılar. Çünkü continuous uzun zamandır o ismi kullanıyordu. So he had been using the name Tofifos to hide his identity while he sold large amounts of illegal drugs. Onun ismi ya da onun kimlik o kim olduğunu saklayarak while hiding his identity, onun kim olduğunu saklayarak büyük miktar, large amounts, büyük uyuşturucunun miktarı satabilirdi. Police in Europe, however, have accessed the service and have been catching users. Fakat Avrupa'daki polis bu servis ya da bu uygulama onu şimdi girebiliyorlar. Access. Bir şeyi to have access to something demek ki you can use that thing. If you have access to me, it means you can call me anytime and we can talk. If you have access to transportation services in a country, it means you can use the transportation service. So having access to something is a phrase. Here what happened, the police accessed the service and have been catching users ve oradaki kullanıcıları yakalabiliyorlardı. So we continue. Merseyside Police, which works in Liverpool and nearby areas. So buradaki bir polis Liverpool ve yakınındaki yerleri oradan çalışan bir polis said that about 60,000 users of EncroChat have been identified around the world. Yani neredeyse 60.000 kullanıcıları, bu uygulamanın kullanıcıları yakalamışlar bütün dünya etrafında. With about 10,000 of them being in the UK ve 10.000 tane bu 60 tanelerden UK'dan yaşayan, İngiltere'de yaşıyor. So like Stuart, all of the users who have been identified were involved in illegal activities. So Stuart gibi bütün yakalamış kullanıcıları illegal demek ki yasak olan aktiviteleri kullanılıyordu. Tam illegal'ın Türkçesi bilmiyorum. We continue. The police called Stuart as part of Operation Venetic, which has helped Merseyside police to arrest more than 60 people who have used EncroChat to commit crimes. So burada bir operasyon açtılar ve suç işleyen insanları yakalamak için kısaca devam ediyoruz. Stilton cheese has been produced in Britain since the 18th century. So 18. century ne demek? Century yüzyıl. So 18. yüzyıldan beri since the 18th century. Alman'ın hangi taraftan çevirmeye başladık? At the end. Sonradan. So 18 century unutum yüzyıldan beri Britain bu peynirin ismi Stilton cheese. Üretiyordu, has been produced. So burada has been kullandılar çünkü o zamandan beri devam ediyor gibi üretiyorlar. It can only be made in the countries of Derbyshire. So bu peynir sadece nereden yapılabilir? Can be made
It can only, yani sadece oradan yapabilirler. Hangi ülkelerde? Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, where it is believed to have come from. Ve oradan insanlar düşünüyorlar ya da inanıyorlar. Oradan gelmiş. However, fakat the village of Stilton where the cheese gets its name, yani bu peynir neden Stilton peynir diyorlar? Yani Stilton bir köy. So the village of Stilton where the cheese gets its name is located in Cambridgeshire. So bu Stilton köy nerede? Cambridgeshire'da bulabiliriz. Onların lokasyon orada. So it can't be made there. Yani oradan yapılmak imkansız. Bak burada mesela can't kullandılar. Ama buradaki can't ne demek? Demek ki kesin oradan yapılmamış. Daha önce galiba geçen hafta ya da önceki hafta bunlar paylaştım. Can't yani can't ve must arasındaki fark nedir? Belki izlediniz ya da video yaptım ve daha paylaşmadım, emin değilim ama eski bir video. Can't ve must arasındaki fark nedir? Çünkü normalde can nedir? Yapabilirim diye düşünüyoruz. Must nedir? Kurallar için. Ve bunlar doğru. Fakat ondan daha mesela intermediate ve üstü seviyeler için mesela that can't be true. Doğru değil. Doğru olmasının imkansız. Yani öyle burada bu durumda kullanılmış. Ya da kesin olduğumuzda eminim. That must be true. Kesin olmalı gibi bir şeyler. Doğru olmalı gibi bir şeyler. Evet arkadaşlar, bunu bitti. Umarım beğendiniz. Umarım faydalı oldu. Ve yine size geçen defa bu site kullandığımızda söylediğim gibi siz isterseniz buraya gelip uzun uzun cümleleri, cevapları yazabilirsiniz. What name did Carl Stewart use on EncroChat? Uzun uzun detayları yazabilirsiniz. Ya da burada what are your thoughts on Carl Stewart's arrest? You can write what your thoughts are. Push yourself, force yourself to write something. Have you been to England? If so, what did you like of the food? If not, would you like to? So I've never been to England, but would I want to go there? Maybe. When the weather is warm, I hear the weather is cold and I do not like cold weather. So if the weather is warm, I would like to go there. I just see it on internet and I would like to experience what it feels like to be in that country. What about you? So bakalım burada başka güzel bir şeyler var, siz isterseniz okuyabilirsiniz. Her gün bir tane. Arkadaşlar dinlediğiniz için size teşekkür etmek isterim. Abone olmayı unutma. Yorum bırakmayı unutma. Sizin yorumları bir kişi var. O hep her video altında bir emoji bırakıyor. Onun ismi bakayım. Onun ismi neydi? Her video. Acaba izliyor mu videoları yoksa? Bilmiyorum. Ona videoları faydalı oluyorlar mı? Bilmiyorum çünkü her video altında bir emoji bırakıyor. Yani teşekkür ederim o kişi. Kartal Türk. Her video altında. Teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bak.